Hayat, kimi için huzur, kimi için acı dolu bir yolculuktur. Tanyeli'nin hayatı ise bir kadının hayata karşı verdiği savaşın en çarpıcı örneklerinden biridir. Gerçek adı Öznur Kral olan Tanyeli 15 Ocak 1971 tarihinde İzmir'de doğdu. Daha 2 yaşındayken ailesi dağıldı ve devlet korumasına alındı. Küçük yaşta çocuk esirgeme kurumuna bırakılan Tanyeli 6 yaşına geldiğinde tüberküloz hastalığına yakalandı ve tam 1,5 yıl boyunca hastanede yatarak tedavi gördü. Bugün aramızdan ayrılan Tanyeli'nin trajik hayatına şöyle birlikte kısa bir göz atacağız. Bundan önce bu ve buna benzer videolardan daha hızlı haberdar olmak ve kanalımı desteklemek için abone olmayı lütfen unutmayın. 6 yaşında tüberküloz hastalığına yakalandıktan sonra babası onu yanına aldı, ancak bu birliktelik sevgi dolu bir aile hayatından çok uzaktı. Evde sürekli şiddet, işkence ve korku hakimdi. Üvey annesi tarafından dövülen, babası tarafından ağır işkencelere maruz bırakılan Tanyeli, çocukluk yıllarında insanlık dışı uygulamalara katlanmak zorunda kaldı. Kapıya çivilerle asılmak, ayaklarını tuzlu suya batırmak, sadece yanlış pişirdiği bir makarna yüzünden başında tencere kırılması gibi travmalar onun hayatının bir parçasıydı. 12 yaşına geldiğinde annesiyle yeniden karşılaştı. Ancak bu karşılaşma ona beklediği sıcaklığı vermedi. Annesine karşı içinde büyük bir kırgınlık ve öfke vardı. Henüz 14 yaşındayken evlendirildi ve genç yaşta anne oldu. Kocasıyla birlikte hayat mücadelesine atıldı. Aç kaldılar, çaresiz kaldılar. İstanbul'da bir gecekonduda yaşamaya çalıştılar. Bir gece oğlu için süt bile bulamadığında soluğu Ortaköy Camii'nde aldı. Oradaki hocalar ve eşleri ona sahip çıktı ve onu evlerine aldılar. Bu küçük yardım onun için bir dönüm noktasıydı. Sonrasında mağazalarda tezgahtarlık yaptı, tiyatrolarda figüran olarak çalıştı. Ama geçim sıkıntısı yine de bitmedi. Bu noktada annesinin çevresine yönelmek zorunda kaldı. Dans bilmiyordu ama hayatta kalmak için öğrenmesi gerekiyordu. Düğün salonlarında bahşiş toplamak zorunda kaldı. Bahşiş toplarken utanırdım ama açlık daha ağırdı diyerek o günleri anlatıyordu röportajlarında. İlk çıktığım zamanlar benim 1 liraya bile ihtiyacım vardı. Zamanla dans etmeyi öğrendi, kendini geliştirdi ve sahnelerde yer almaya başladı. Laf atan erkeklerin burnunu kırdığı, sık sık nezarete düştüğü zamanlar oldu. Ama hiçbir zaman pes etmedi. Güçlü durdu ve hep ayakta kalmayı başardı. Cenk Koray ve Müjdat Gezen gibi isimlerle beraber çalıştı. Hayalini gerçekleştirmek için Amerika'ya gitti, her şeyini satarak dans eğitimi aldı. Fakat annesinin geçirdiği trafik kazası ve ardından yaşadığı psikolojik çöküş Tanyeli'yi geri dönmeye zorladı. Çileleri bunlarla bitmedi. Yıllar sonra rahim kanserine yakalandı. Zorlu bir tedavi süreci geçirdi, kemoterapi aldı, saçlarını kaybetti. Ancak o yine sahnelerden kopmadı. Dans etti, güldü, savaştı. Çünkü o sadece bir dansçı değil, bir savaşçıydı. Tanyeli'nin hayatı, yokluktan sahne ışıklarına uzanan, acılardan doğan bir direnişin hikayesidir. Çocuk yaşta acıyı, genç yaşta sorumluluğu, yetişkinlikte şöhreti ve hastalığı göğüsleyen bir kadının ayakta kalma mücadelesidir. Vefat etmeden önce Show TV'ye verdiği röportajda iyileşir iyileşmez yemek programıyla ekranlara geleceğini söylemişti. Toparlar toparlamaz hep beni sahnede görmüşsünüz. Artık mutfakta göreceksiniz. Yemek yapacağım sizin için. Tanyeli maalesef 17 Mart 2025'te uzun zamandır mücadele ettiği pankreas kanseri hastalığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü bir hastanede 54 yaşında öldü. Tanyeli'nin Taylan ve Teoman adında 2 oğlu vardır. Cenazesi İstanbul'daki Zincirlikuyu Camii'nde kaldırılarak annesinin de yattığı Bodrum'a gönderilerek buradaki Ortakent mezarlığında toprağa verilmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Sevgiyle kalın.